Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelimiz lastik istemeyen bir model olduğu için ben boncuk ilmek atma tekniği kullanarak üzerine modelimi kurmaya başlayacağım. Bunu da sizlerle şöyle birlikte yapalım. İpimizin uç kısmı. Bunu istediğiniz ölçüye göre ikiye katlıyorsunuz. Biraz uzun yaparsanız hem kısa kalmaz, sonradan kesmeniz de kolay olur. Şöyle ikiye katladım ve buradan bir iki parmak ileriden bir tane halka yapıyorum. Ve yapmış olduğum bu halkayı iki şiş üzerine ilmeklerimi çıkartacağım. Şöyle sıkıştırıyorum. Tek kat olan ipimi işaret parmağıma, çift kat olanı da baş parmağıma doladım. Öncelikle burada zaten 2 tane ilmeğimizi çıkartmış olduk. Modelimiz 13 ilmekten oluşuyor. Artı bir tane de eklediğiniz zaman modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. 2 ilmeğimiz çıktı. 2 ilmekten sonra normal ilmeğimi çıkartıyorum öncelikle. Daha sonra baş parmağımı 2 katlı ipin altından geçiriyorum. Avucumun içindeki ilmeklerden önce çift kattan, sonra tek kat ilmeği alarak bir ilmek daha çıkarttım. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane kabarık ilmeğimiz oluştu. Sonra tekrar normal şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Bir sonraki ilmeği yine aynı şekilde baş parmağımı alttan geçiriyorum. Avucumun içindeki ilmeklerden alarak bir ilmek daha çıkartıyorum. Normal ilmeğimi attım. Ve tekrar aynı şekilde baş parmağımı 2 katlı ipin altından geçirip avuç içindeki ilmekleri alarak bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Bir düz, bir de avuç içinden ilmekleri alarak bu şekilde lastik olan kısmını hazırlıyoruz. İlmeklerimi ben tamamladım. Tamamladıktan sonra 2 tane şişimden bir tanesini çıkarttım. Bu tekniği burada çok detaylı anlayamadıysanız link isterseniz daha detaylı yapılışını sizlere gönderebilirim. Şimdi ben iki model üzerinden anlatımımı yapmaya çalışacağım. 13, 13, 26 ilmek iki model için, bir tane de modeli tamamlamak için ekledim. 27 tane iki model için ilmeğimi çıkarttım. Toplamda 7 tane de kenarlar için kenar patı ilmeklerimi ayırdım. Burası zaten örgümüzün ön yüzü oluyor. Hemen arka yüzüne geliyorum. Arka yüzden bir sıra bütün ilmeklerimizi ön yüze geçebilmemiz için ters örüyorum. Fazla ilmeğimi de burada kestim. Bunu hemen kesmeyin. Daha sonra biraz ilerledikten sonra içine alarak ilmeği kesebilirsiniz iplerinizi. Şimdi bir sıra modele geçmeden önce örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi ters örüyorum. Dilerseniz bir lastik üzerine de bu modeli kurabilirsiniz. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters olarak örüp sıra sonuna geliyorum. Bu boncuk ilmek atma tekniğini çok kalın iplerde değil de daha çok angora tarzı iplerde tercih ederseniz daha şık, daha zarif duracaktır. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Şimdi arka yüzden ters örüp geldim. Ön yüze geldiğimiz zaman böyle bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Öncelikle kenar patından başlayacağım. Kenar pat lastiğinde ben bir düz bir ters tekstil tipi lastikle başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Tekstil tipi lastikte ön yüzde düz ilmekleri örmeden diğer şişimize alıyoruz. Diğer ters ilmeği normal ters olarak örüyorum. Toplamda 6 ilmek bırakmıştım buraya. Düzü örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Toplamda 6 ilmekle kenar pat lastiğimi bitirdim. Şimdi ana modele geliyorum. Ana modelde bir ilmek
ters. 2 ilmek düz. 2 ilmeğin yönü farklı olduğu için çeviriyorum bunları. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir defa artırma yaptım. 3 ilmek düz. 4 ilmek düz. 2, 3, 4. 4 tane düz ilmekten sonra bir artırma yapıyorum ve 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 ilmek düz. Şimdi burada bir tane modeli 13 ilmekten oluşan bir modeli tamamlamış olduk. İkinci modele geçtiğim zaman tekrar ters ilmekle başlıyorum. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmek düz. Şimdi 13, 26 tane 2 modeli tamamlamış olduk. Artı bir tane ilmek demiştim. Bunu da ters olarak bitiriyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüze geldim. Örgümün ikinci sırasındayım. İlmeklerimi bu sırada gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ters ilmek ördüm. Ortada bir ilmek düz. Tekrar 12 ilmek ters örüyorum. Yani ilmeklerimi ikinci sırada gördüğüm gibi örüyorum. Bir üst sıralara geçerken arada birkaç ilmeğimizi tam tersi olarak örmeye devam edeceğiz. Her sıra göründüğü gibi örülmeyecek çünkü. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Tekrar burada bir düz ilmeğim var. Şimdi kenar pat lastiğine geldim. Arka yüzünde burayı da göstermek istiyorum. Burada ters ilmeğim var. Bunu ters olarak örüyorum. Bunu ön yüzde düz olarak örmeden almıştık. Düzü normal ördüm. Tersi ters olarak örüyorum. Düzü ördüm. Tersi ters olarak ördüm ve kenar ilmeği. Arka yüzde kenar pat lastiğimizi düzleri ve tersleri örerek devam ediyoruz. Tekrar ön yüze 3. sıraya geldik. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ön yüzde bu lastiği düz olanı örmeden alıyorum. Tersi örüyorum. Bu model bitene kadar böyle devam edecek. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düz ilmeği tekrar örmeden aldım. Şimdi ana modelime geldim. Tersler hep sabit. Bir ilmek ters. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Bu bir alt sırada kesmiş olduğum ilmeğim. 2 tane düz ilmekten bir tanesini örüyorum. Kalan düz ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. Ortada çoğalan düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ilmekten sonra tekrar bir artırma yaptım ve bu 2 ilmeği sola doğru kestim. Ve burada da aynı şekilde bir tane düz ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak ördüm. Birinci modeli de burada tamamlamış olduk. İkinci modelime geldiğim zaman arada tekrar bir ilmek ters. Burada yine başta 2 düz ilmeğim var. Bunun bir tanesini örüyorum. Kalan düz ilmeği de arkadaki kesmiş olduğum ilmekle sağa doğru bir kesim yapıyorum.
Kesimlerden sonra hemen bir tane artırma yaptım ve arada düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 düzden sonra artırmamı yapıp 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bir tane düz ilmek ördüm ve bir de ters ilmeğimi örerek 3. sıramı da ön yüzde tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzüyle devam ediyorum. Modelin 4. sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi burada 12 tane ters ilmeğim oluştu. Bunun 4 tanesini ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane tersten sonra ortada 4 ilmeği ters görünüyor fakat biz bunu düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ön yüzde bir diş haroşa oluştu. Kalan 4 tane ilmeği de ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir modeli arka yüzde örmüş olduk. Arada bir ilmek düz, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters olarak ana modelimizle devam ediyoruz. Şimdi 4 tane tersten sonra tam ortada olan bu 4 tane ters ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters. Dört tersten sonra bir tane düz ilmeğimi de modelim için örmüş oldum. Kenar pat lastiğine geldiğim zaman tersi ve düzü örerek gidiyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. 4. sıramızda ördük. Modelimizin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra düzü örmeden aldım. Bir ilmek ters, tekrar düz ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters, düz ilmeği örmeden aldım. Lastiğimizi tamamladık. Ana modele geldim. Bir ilmek ters örüyorum. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Kestiğim ilmekle düz ilmeğimin de sağa doğru birlikte kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 2 ilmek düz. Arka yüzde düz ilmeklerimi, arkadaki ters ilmekleri düz örmüştük. Önde haroşa olarak geldi. Şimdi bu 4 tane ters görünen ilmeğimi ön yüzde de 4 ters olarak örüyorum. 2, 3, 4. Yani modelde düz ters, düz ters olarak devam edecek. Tekrar burada 2 tane düz ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum ve kalan son 2 ilmeği de burada düz örüp sola doğru kesiyorum. Diğer modele geldiğim zaman bir ilmek ters. İkinci modelde yine son kez bir kesim yapıyorum burada. 2 ilmeği birlikte sağa doğru kestim. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters, 2 ilmek düz, bir defa artırma yapıyorum. Diğer 2 ilmeği de son kez burada kesiyorum. Bir ilmek ters ve kenar ilmeği. 5. sıramızda ön yüzde tamamladım. Arka yüze geliyorum. Arka yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Modelin 6. sırasındayım. Bir tersleri ters olarak, burada da düz görünen ilmeği düz öreceğim.
1, 2, 3, 4 ilmek ters. Burada da 4 ilmek düzüm var. Bunları da düz olarak örüyorum. 4 ilmek düz, 4 ilmek ters. Birinci modeli bitirdik. Aradaki bir tane düz ilmeğimi örüyorum. İkinci modele geldiğim zaman 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 1 ilmek düz. İki modelimi de burada tamamladım. Kenar pat lastiği için de tersleri ters, düzleri de düz olarak arka yüzde örüyorum. Son sıra ve 6. sırayı da ön yüzde tamamlamış olduk. Örgümün ön yüzüne geldim ve böylelikle bir modeli bitirdik. Şimdi ikinci modelle devam edelim. Üzerine kenar ilmeğimi alıyorum. Düzleri örmeden aldım. Tersi ördüm. Düz ilmekleri örmeden alıyorum ve ters ilmekleri örerek kenar pat lastiğimi örmüş oldum. Şimdi tekrar ilk baştan birinci sıradan modeli kurmaya başlıyoruz. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sağ bir kesim yapıyorum. Bir defa artırma yaptım. Şimdi burada ilmeklerimi düz olarak ön yüzde örüyorum. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 2 ilmek düz. Şimdi bir modeli burada tamamladım. İkinci modelle devam ediyorum. Arada bir ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. 4 ilmek düz, 1 defa artırma yapıyorum. 2 ilmek sola doğru kestim. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters ve kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasında örmüş olduk. Arka yüze geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi bu sırada gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda 12 tane örmüş oldum. Burada da aynı şekilde düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp sırayı tamamlayalım. İkinci modelin 3. sırası ön yüzüne geldim. Kenar pat lastiğimi burada ördüm ben. Anlaşıldığını düşündüğüm için. Şimdi modele geçiyorum. Bir ilmek ters ördüm. Buradaki düz ilmeklerimi keserek gidiyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Bir tanesini düz olarak örüyorum. Kalan düz ilmeği de arkasındaki kesmiş olduğum ilmekle birlikte sağa doğru bir kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra bir artırma yaptım. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 1 ilmek düz. Şimdi burada modeli ördüm. İkinci modeli de aynı şekilde örüp sırayı tamamlayalım. Modelin arka yüzü 4. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra
bir ilmek düz örüyorum. Şimdi burada 4 ters, 4 düz, 4 ters olarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Ortada 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters. Şimdi modelimizi gösterdiğim gibi örelim. Diğer ikinci modeli de aynı şekilde örüp 4. sıramızı tamamlayalım. Ön yüzdeyim. 5. sırayla devam ediyorum. Lastiğimi ördüm. Bir ilmek ters. Şimdi son kez burada ilmeklerimizi sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Modelin 5. sırası. Kestikten sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Dört tane tersten sonra 2 ilmek düz. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve diğer modelle devam ediyoruz. Arka yüzde 6. ve son sıradayım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Tersleri ters, düzleri de düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters. Bir deseni bu şekilde arka yüzde tamamlıyoruz. Şimdi birinci desenimiz bittikten sonra ikinci desenle gösterdiğim gibi örelim. İkinci modelin son sırasını da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle orta kalınlıkta iple duruşunu göstermek istiyorum. Ve bir de ben bu modeli angora tarzı bir iple şöyle sizlere göstermiş olduğum gibi hem boncuk ilmek atma tekniği hem de bir düz bir ters tekstil tipi lastik örerek modellik, yani bunu sadece sizlere fikir olması için hazırladım. Arka yüzünü de şöyle göstermek istiyorum. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Hem çeyizlik yeleklerde örebilirsiniz, hem günlük hayatınızdaki yelek hırkalarda örebilirsiniz. Güzel bir anne yeleği örebilirsiniz. Gerçekten hem çok güzel hem kolay, güzel, keyifli bir model. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Ben angora tarzı ipleri genellikle 2,5 numara şiş kullanarak örüyorum. Eliniz sıkıysa 3 numara şişle de örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı, güzel bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.